Merhaba craft tutkunları, hoş geldiniz. Kışın son videosuyla karşınızdayız. Şubat ayını yine bir örgü videosuyla kapatıyoruz. Bugün tığ ile fiyonk tokalar yapacağız. Birisi böyle gördüğünüz gibi lastik fiyonk olacak, diğerini de klips kullanarak yapacağız. Yine koton iplerimiz var, tığımız var gördüğünüz gibi. Hadi bakalım gelin başlayalım. Şimdi ilk olarak lastikli tokadan başlıyorum. Benim yaptığım bu lastikli fiyonk tokaya ben önce fiyonk kısmını örerek başlıyorum. Kullandığım ip yine koton ip, tığım da 3,5 numaram. Bunun için öncelikle 28 zincir çekerek başlıyorum. Zincir çekerken önce böyle gördüğünüz gibi düğüm atarak başlıyorum. Sonra da ipi bu şekilde tığ ile alıp bu yuvarlağın içerisinden geçirdiğimizde ilk zinciri çekmiş oluyoruz. Ve bu şekilde de takip ederek toplamda 28 tane zincir çekiyorum. Zincir çekmeyi tamamladım. Şimdi örmeye başlayacağım. Önce çektiğim son zincirden bir öncekine yani 27. zincire batıp bir sık iğne yapıyorum. Biliyorsunuz sık iğneyi dolamadan direkt yapıyoruz. Onun yanındaki boşluğa ise ipimi bir kere dolayıp tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzanda bu 3 ilmeği tek seferde çıkartıyorum. Yani bir kere dolayıp tek seferde ilmekleri çıkardığımızda bunun ismi tekli trabzan oluyor. Üçüncü ve dördüncü boşlukta ise ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanda yine bir kere doluyoruz. Bu sefer bu 3 tane ilmeği 2 kere de çıkartıyoruz. Buna ikili trabzan deniyor. Beş ve 6. boşlukta ise bu sefer üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanda da ipimizi bu sefer 2 kere doluyoruz ve burada oluşan 4 tane ilmeği de 3 seferde 3 kere de çıkartıyoruz. Yani ipi 2 kere dolayıp 3 kere de çıkardığımda da bunun ismi de üçlü trabzan oluyor. Üçlü trabzanları tamamladıktan sonra yine 7. ve 8. boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Dokuzuncu boşluğa ise yine bir kere dolayıp tekli trabzan yapıyorum ve bir kere de çıkartıyorum. Bundan sonraki 9 boşluğa ise 9 tane sık iğne yapıyoruz. Burası fiyonkun orta kısmı olacak, yani bağladığımız kısım. Dokuz tane sık iğnemi de bitirdim. Şimdi bundan sonra fiyonkun diğer ucunu yapacağım. O yüzden de ilk yaptığım 9'lu seriyi tekrarlayacağım. Yine önce bir kere dolayarak tekli trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane ikili trabzan. Devamında 2 kere üçlü trabzan.
Tekrar 2 tane ikili trabzan. Bir tane tekli trabzan. Ve son boşluğuma da sık iğne yapıp bu tarafı tamamlıyorum. Şimdi bundan sonra diğer tarafını öreceğim. Bunun için de yine son battığım boşluğa dönüş yaparak tekrar bir sık iğne yapıyorum ve buradaki serimi örmeye başlıyorum. Yine yukarıda yaptığım 27 sıralık seriyi aynı şekilde burada da tekrarlıyorum. Son sık iğnemi yaparak da fiyongumu tamamlıyorum ve bir zincir çekerek de buradaki örgüyü kapatıyorum. Ve fiyongumu bu şekilde tamamladım. Şimdi hazırladığımız bu fiyongu tokayı yerleştirmeye geçebiliriz. Benim elimde böyle bir lastik toka vardı. Ben bu lastiğin etrafında sık iğne ile kaplayıp fiyongu öyle yerleştirmeye karar verdim. Bunun için de bu şekilde önce böyle bir düğüm atıyorum. Sonra tığ ve düğümü tokanın içerisine yerleştirip ilk sık iğnemi yapıyorum etrafından. Sonrasında da bu lastiğin tamamını sık iğne ile kaplamaya devam ediyorum. Sık iğneleri oldukça sıkı sıkı ve yan yana yapmaya çalışın ki tokayı takarken esnettiğinizde alttaki lastik görünmesin. Lastiğin etrafındaki son sık iğnemi yaptıktan sonra da burayı ilk yaptığım sık iğne ile tığ yardımıyla birleştiriyorum. Sonrasında da bir zincir çekerek buradaki örgüyü kapatıyorum. Burada fazla kalan ipi isterseniz bu sık iğnelerin arasına sıkıştırabilirsiniz tığınızın yardımıyla. Lastik tokamı gördüğünüz gibi kapladım. Şimdi bunu ördüğüm fiyongu yerleştireceğim. Alıp direkt olarak buraya düğüm atarak yerleştiriyorum. Ve tokamız hazır. İsterseniz bu fiyongu hazırladıktan sonra direkt böyle bir lastiğe de yerleştirebilirsiniz kaplamadan. Ben bir tane de öyle yaptım. İkinci tokamızda klipsi ve fiyonk toka olacak. Bunun için de önce 35 zincir çekerek başlıyorum. Zincirleri çektikten sonra yine ilk boşluğa değil, ikinci boşluğa batarak sık iğne yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde her boşluğa sık iğne yapıyoruz. Şimdi ilk sıradaki tüm boşlukları sık iğne yapıp ilk sırayı tamamladıktan sonra da bu sırayı bir zincir çekerek kapatıyorum ve diğer sırama geçiyorum. İlk boşluğu pas geçip ikinci boşluktan örmeye başladığımız için ilmek sayısını kaybetmemek için bu son adımda zincir çekerek sırayı tamamlamak önemli. Bu şekilde 4 tane daha sıra yapacağım sık iğne olarak. 5. sıramı tamamladıktan sonra da örgümü kapatacağım. Şimdi bununla 5. sıramı tamamlıyorum. Örgümü de zincir çekerek yine aynı şekilde kapatıyorum.
Bu ördüğümüz şeridi fiyonk haline getirmek için sıcak silikon kullanacağım. Sıcak silikonla bu iki ucunu içe katlayarak tam ortasına yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra da bu ortasını hafifçe sıkarak tam ortasından ip dolamaya başlıyorum. İp dolamayı tamamladıktan sonra ise bu fiyongu klipsin üzerine yapıştırarak tokamı tamamlıyorum. Ve gördüğünüz gibi ikinci tokamız da hazır. Ben daha önce 40 zincir çekerek ve 6 sıra örerek de böyle bir toka yapmıştım. Yani siz daha geniş olmasını istiyorsanız zincir sayısını artırabilirsiniz. Daha uzun olmasını istiyorsanız da ördüğünüz sıra sayısını artırabilirsiniz. Umarım bu iki toka hoşunuza gitmiş ve size ilham olmuştur. Kanalımıza abone olup her hafta cumartesi yayınlanan yeni videolarımızı takip etmek için de bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.